Ben biliyorsunuz birçok besin tüketebiliyorum. Aslında almışken bir tadına da bakmak istiyorum. Daha önce tadını birçok defa tatmıştım. Böyle pişmemiş bir tavuk tadı oluyor. Şöyle o da benden kaçmak istiyor ama sizin için bir tadına da bakalım şöyle bir. Merhaba, şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Solucan üretim tesisindeyiz. Solucan gübresi üretiyoruz. Aynı zamanda solucan da üretiyoruz. Çok güzel bir yerdeyiz. Birkaç sevgili dostumuz var, veteriner hekim kendileri. Onlardan biri Mustafa abimiz, Mustafa Ekinci. Evet, harika bir yerdeyiz. Yine bizim arılar ile ilgili yaptığımız çalışmalarda beraberiz aynı zamanda. Kendileri bu güzel işletmeyi birkaç arkadaş olarak başladılar. Çok küçükten başladılar. Daha sonra çok hızlı bir şekilde bir büyüme oldu herhalde. Aynen öyle. Bir sene içinde burayı bu şekilde doldurduk. Yaklaşık 5 milyon ortalama bir tahmini. 5 milyonda geçiktir hatta şu anda. O çok güzel. 5 milyonu geçkin bir solucanımız var. Hem solucan üretiyoruz hem de solucan gübresi değerli arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla birçok tahlil de yaptık. Tahlil de gönderildi. Tahlillerimiz yapıldı. Organik maddelerimiz yüksek. Hümik asitlerimiz yüksek. Çok başarılı sonuçlar var. Azotlarımız yüksek. Başarılı şu anda. Peki ırkımız ne solucanımızın Kırmızı ırkı? Kaliforniya dediğimiz bir solucan. Kırmızı Kaliforniya solucanı. Evet, güzel bir solucan. Bizim bildiğimiz diğer solucanlar gibi olmuyor herhalde. Toprak solucanı gibi değil. Bu toprağa ihtiyaç duymuyor. Sadece bazı özellikle hayvan gübresi ve onun yanında bazı besin maddeleriyle birlikte sadece onu yiyor. Evet. Ondan sindirim sisteminden geçtikten sonra bu değerli ürünü ortaya çıkarıyor. Arkadaşlar, separatörden geçirilmiş büyükbaş hayvan gübresinin suyunu sıkıyoruz. Aynen, sıkılmış o zaten. Dışarıda ilk çekimlerini aldığımız şekilde onları havalandırarak fermante. 30-40 gün civarında bir fermentasyona tabi tutuyoruz. Zahmetli bir iş. Karıştırarak onu. Daha sonrasında kendileri işte çay posaları gibi bazı kendilerince de bazı kahve formüllerle beraber harmanlayıp o şekilde besliyoruz solucanları. Şu anda da besleme oldu herhalde. Aynen o şekilde besledik şu anda. Yaklaşık 3 santim, 5 santim kadar yüksekliğe kadar getiriyoruz. 5 gün, 6 gün, 7 gün civarında bu besin miktarını tüketiyorlar. Evet. Daha sonra tekrar beslemeye ihtiyaç duyuluyor. Evet, ben biraz gözlem yaptım. Solucanlar aşağıdan yukarıya doğru besinleri gördükçe yukarı doğru çıkıyorlar. Ve altta kalan gübrede daha sonra kurutmaya alıyorlar. Kuruduktan sonra da değerli arkadaşlar eleyerek bayağı da zahmetli bir işten geçiyor. 3 milimetre, 4 milimetre civarında bir elekten geçirilip o şekilde eleniyor. Vallahi zahmetli bir iş ama inanın sonuna kadar da bu güzel işin hakkını da veriyorlar. Çok değerli gübreleri var. Çok da değerli solucanları var. Aynı zamanda satış da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Daha şu anda satışımız yok. Bakanlıktan gerekli izinleri falan aldıktan sonra olaya başlayacağız inşallah. Evet. Solucan satışımız mevcut. Yine 10 bin adet şeklinde satışları var. Daha sonra İsteyen daha fazla problem değil. Adetimiz problem değil. Ne kadar istenirse. Bir tartıyla oluyor herhalde. Tek tek saymak mümkün değil. Sayı ama onların aşağı yukarı bir plastik bardaklarda bir tanesi 900 bin tane civarında geliyor. Daha önce sayılmış o zaman. Tabii. O çok güzel. Hazır. Yapmak isteyenler bu konuda başarılı olurlar. Aynı zamanda destek de veriyorsunuz herhalde. Ben bu işe 3 yıl, 4 yıl önce bir avuçla başladım. Çok güzel. O bir avuçtan bu hale geldi işte. Harika. Tebrik ederim. Şu an inanın içeride çok güzel. Beni rahatsız etmiyor. Tatlı bir kendileri çok yoruldular. Karıyorlar. Aynen. Bayağı da bir zahmetli bir iş. Kendileri aynı zamanda veteriner hekimlikle de uğraşıyorlar. Ama bu işi severek de yaptıklarını gördüm. Evet, birazdan şöyle detay çekimlerini de sizlere göstereceğiz. Aldığımızda görmenizi isteyeceğiz. Aynı zamanda gübreleri de göstereceğiz. Solucanları da göstereceğiz. Tabii evet. %80 nem istiyor. Aşağı yukarı %80 üzerinde nem olduğu zaman istenmiyor. Bunun için yaz günlerinde özellikle haftada bir değil de besledikten sonra 2 günde 3 günde bir nem oranına bakılarak nem ölçerlerle %80 nemin klorsuz suyla destek oluyor. Nemlendirilmesi gerekiyor. Gübrede de %20. Tabii satışta %20 bakanlığın istediği en fazla nem oranı %20. Çok güzel. %20'nin üstündeki nem oranı istenmiyor. Evet, detay çekimlerine de birazdan tekrardan bakacağız.
onlara da tek tek incelemesini yapacağız. Burada yöntemimizin adı sandık. Asansör sistemi ve yığın sistemi, ikisini bir arada yapıyoruz. Yani şöyle iki katlı arkadaşlar, bakın evet, şöyle göreceksiniz. İki katlı, üst tarafı sürekli ekleme yapılarak besin eklemesi yapılıyor. Alttan yukarıya doğru çıktınca en alt kattakini daha sonra kurutmaya ve elemeye alıyoruz. Aynen o şekilde. Evet, birazdan daha detaylarını göstereceğiz. Evet, bahsettiğimiz asansör sistemi bu değerli arkadaşlar. Yani iki kattan oluşuyor. Şu anda besin ihtiyacı koydukça yeni besin yemek için üst tarafa çıkıyor solucanlar. Beraberinde de alt kattaki bölüm de gübre halini almış oluyor. Tekrar etmek gerekirse kurutuluyor. Şöyle bakın, size göstermek istiyorum biraz üst taraftaki solucanları şöyle. Üstte hangileri çıkmış, nasıl olmuş diye. Bakın şöyle, görebiliyor musunuz? Evet, gayet güzel. Besin yemeye çıkıyorlar. Şu anda yeni beslenmişler. Gayet güzel. Evet, kırmızı Kaliforniya solucanları. Evet, şöyle bakın. Bunlar Kaliforniya solucanı. 5 milyon kadar var şu an burada. Bu solucanlar değerli ve sevilen bir solucan. Normal toprak solucanından farklı olduğu söyleniyor. Evet, biz de buraya geldik. Aynı zamanda değerli veteriner hekim arkadaşlarımızın bu tesisini dolaşmak istedik. Yakından görmek istedik. Yine bizler de değerli arkadaşlar kendi bahçelerimizde, zeytinliğimizde mümkün olduğu kadar bu güzel organik gübreleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi benim aynı zamanda daha çok doğal olan birçok ürüne de ayrıca bir hassasiyetim var. Bu sebepten dolayı azami derecede doğal olan her şeye, güzel olan her şeye bir meram, bir hevesim var. Bu da onlardan biri, Kaliforniya solucanı. Birazdan sizlere biraz elek üstünde de, kasaların üzerinde de altında kalan yeni beslenmiş olanları da göstereceğim. Onların da farkını görmenizi isteyeceğim. Şu anda bu da elezyon makinesi. Gübreler kuruduktan sonra değerli arkadaşlar bu elezyon makinesinde eleniyor ve çok küçük toz halinde çok değerli gübreler elde ediliyor. İşte bu da başarılı bir şekilde elezyon makinesi. Bir de bunun ilkel yöntemi var. Birazdan onu da göstereceğiz. Elle de elenilen bir yöntemi var. Evet, değerli solucan gübresinin aşama aşama anlatmaya devam edeceğiz burada. Bakın, çok güzel bir salkım oluşturdular. Bunlar işte üstten besleme yaptığı için kendilerini çekiyorlar. Karanlığı seviyorlar. Gece geldiğimizde buraya üst taraflarda parlamalar yapıyorlar. Evet, meşhur Kaliforniya solucanları arkadaşlar. Şöyle bir tanesini de alabilirsek. Şöyle bakalım. Evet. Bakın. Gayet güzel. Tabii şu an az öncekilerinden bir eser yok. Şu an hepsi parladı gitti. Çok da uzaklara gitti. Evet, solucanımız bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Ve çok da sağlıklı gözüküyor. Parıl parıl gözüküyor bakın. Şöyle. Evet. Meşhur Kaliforniya, kırmızı Kaliforniya solucanı diye geçiyor. Arkadaşlar bu solucan, ben biliyorsunuz birçok besin tüketebiliyorum. Aslında almışken bir tadına da bakmak istiyorum. Daha önce tadını birçok defa tatmıştım. Böyle pişmemiş bir tavuk tadı oluyor. Şöyle, o da benden kaçmak istiyor ama sizin için bir tadına da bakalım şöyle bir. Bakın. Evet. Yine aynı tadı aldım. Pişmemiş bir tavuk tadı. Böyle, fakat bu biraz daha lezzetli geldi bana daha önceki tattıklarıma göre değerli arkadaşlar. Bilemiyorum cinsini ama farklı bir lezzet geldi. Evet arkadaşlar, solucanlar aynı zamanda bir protein kaynağı. Öyle çok da abartılı gibi bir şey değil. Arkadaşlar, bugünkü tanıtmak istediğimiz bu güzel solucanlar, solucan gübreleri ve yine doğaya dair her şey. Değerli kardeşimiz sağ olsun, Kerem kardeşimiz bana bu konuda, her konuda yardımcı olduğu gibi yine bu çekimlerde de yardımcı oluyor. Kusurlarımız oluyor. Biraz ekipmanımızda problem var, seste problem var. Ama çekim yaptığımız ortamlar genelde doğa ortamları olduğu için maalesef affınıza sığınıyoruz. Çünkü şu anda da nem, dışarıda arı, maalesef her zaman lüks ve kaliteli bir çekim yapamayabiliyoruz. Arkadaşlar, ben doğayı çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Eminim ki onlar da beni çok seviyorlar.
Çünkü onlardan hiçbir zaman bir zarar görmedim. Her zaman onlardan hep keyif aldım. İşte onlardan biri. Doğal olan her şeyi nasıl ne kadar çok seviyorsam solucanları da o kadar çok seviyorum. İnanın küçüklüğümden beri hep solucan yetiştirirdim. Hemen hemen her böceğin tadına bakmışımdır. Her böceği ellemişimdir. Her böceği küçükken elime alıp sevmişimdir. Bir sürü çeşit çeşit solucanlarım, çeşit çeşit karıncalarım vardı. Bu biraz sevmekle alakadar. Ve şu an bunu çocuklarıma ve sizlere de anlatmaya çalışıyorum. Doğadan koptukça hastalıklar bize daima giriftar olur. Değerli arkadaşlar, Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bu güzel nimetleri, bu güzel harika doğayı tanımaya çalışalım. Emin olun siz bunları tanımaya çalıştıkça onlar da size daha da yakınlaşacak ve onlar da sizi sevecekler. Evet, işte o güzel nimetlerden biri bu harika solucan gübresi. Bakın şöyle bulgur gibi harika, mis gibi en sonda elenmiş, buradan böyle elenerek bu şekilde sonuca varmış bir solucan gübresi ve solucanlar. Bunları tanıtmak istedik sizlere. Ufak tefek eleştiriler geliyor, olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bizim amacımız bize abone olun, bizi sevin, bu gayede değil. Farkındaysanız asla da abone olun diye bir cümle dahi kullanmıyorum. O sizin kendi gönlünüze gelen şeydir. O sizin kendi beğeniniz olan bir şeydir. Mühim olan ben sizlerle bir şeyleri paylaşmak. Paylaşırken de Allah'ın rızasını kazanmayı da temel esas olarak her zaman kendime ilke edindim değerli arkadaşlar. Tekrar etmek gerekirse doğal olan her şeyle varım. Siz de benimle beraber olmaya devam edin.